Herkese merhaba. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız bu koronavirüs salgınıyla ilgili çok kötü zamanlardan geçiyoruz. Bu nedenle Science Art ailesi olarak bu konuda bir video yayınlamaya karar verdik. Bunun en büyük sebebi ortada dönüp dolaşan yalan yanlış videolardır arkadaşlar. Bu tarz videolara ve bu tarz konuya ilişkin bilgisi olmayan insanlara rağbet göstermemeye özen gösterelim lütfen. Bu konuda öncelikle şu uyarıyı yapabilirim. Yalnızca hekimlere ve bilim insanlarına güvenin. Bu insanlar bu işin uzmanı. Bu konuda en çok güvenilmesi gereken kurum ve kuruluşlar Sağlık Bakanlığı'dır, hekimlerdir ve bilim insanlarıdır. Bu insanlar yıllarca bu işin eğitimini alıyorlar. Bunun dışında bu konuda herhangi bir yetkisi, uzmanlığı olmayan kimseye lütfen güvenmeyelim. Ben kendim de tıbbi biyoloğum. O nedenle sizleri bu konuda bilgilendirmek gerektiğini düşünerek böyle bir video hazırlamaya karar verdik. Öncelikle bu koronavirüsün ne olduğuyla başlayalım videomuza. Bu çok geniş bir virüs ailesinin bir üyesidir. Virolojik şeylerle çok fazla sıkmayacağım. İstediğim yalnızca bilgi vermek ve uyarılarda ve önerilerde bulunmak. Bu virüsün ailesindeki diğer virüslerden ayıran en önemli etmen virüsün bulaşıcı olma özelliğinin çok yüksek olması. Ayırıcı özelliği budur. Nasıl bulaşır peki koronavirüs? Bulaşma şekli öncelikle insanlarla yakın temas, aramızda bir mesafe bırakmalıyız arkadaşlar insanlarla. Belli bir mesafeden selamlaşmalı veya konuşmalıyız. Şu aşamada yapılabilecek en güzel şey şu anda bu. Tokalaşmayacağız, öpüşmeyeceğiz. Hava yoluyla bulaşabiliyor. Bakın temas yoluyla bulaşabiliyor. Lütfen bu tarz şeylerden kaçınalım. Peki enfeksiyon tanısı nasıl konur? Koronavirüsün enfeksiyon tanısı sağlık kuruluşları, devlet hastanelerinde hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konuda devlet hastanelerinde koronavirüs teşhisinin konulması için belirli kitler bulunmakta. Bu kitler aracılığıyla testler yapılarak teşhis konulmaktadır. Şu anda etkili bir ilaç, aşı gibi herhangi bir şey yok. Evet, belirli aşılar var. Test aşamasından geçiriliyor. Kesinlikle aşısı ya da tedavi şekli bulunmuştur ve dünyaya yayılacaktır diye bir şey şu anda yok. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu andaki deneme testleri yapılan bu aşıların en erken bir yıl içerisinde, bir yıla kadar yayılması, halka açılması öngörülebiliyor. Kesin değil, öngörülmekte. Antibiyotikler. Bu da sık konuşulan şeylerden bir tanesi. Antibiyotikler zaten normalde de sık kullanılmaması gereken, sık ve kontrolsüz kullanılmaması gereken bir ilaç grubunu oluşturmakta. Sık sık uyarılarda bulunuyor hekimler zaten bu konuda. Antibiyotikler arkadaşlar adı üstünde. Antibiyotik, biyotik yani bakteri gibi canlılar için kullanılan bir tedavi şeklidir. Fakat virüs dediğimiz şey canlı değildir. Cansız da değildir. Virüs tamamen farklı bir mikroorganizma. Hastalık yapıcı, patojen bir mikroorganizma. Fakat antibiyotik dediğimiz ilaç grubuyla etkileyemezsiniz, öldüremezsiniz, engelleyemiyorsunuz. Antiviral bir ilaç olması gerekiyor. Bu nedenle lütfen evinizde bir antibiyotik varsa asla kullanmayın. Zaten antibiyotik işe yaramıyor koronavirüs için. Yapılması gereken tek şey hekimin size uygulayacağı tedavi şekillerine uymak ve hijyen kurallarına önem göstermek. Koronavirüsün kuluçka süresi var. Bu kuluçka süresi 2 ila 10-14 gün arasında değişebilmekte. Belirtiler görülmeyebilir. Bakın bunu da belirteyim özellikle. Fakat 2 ila 14 gün arasında bir kuluçka süresi var. Eğer bu kuluçka süresi içerisinde kendinizde sıklıkla yoğun ateş en ayırt edici özelliği olabilir. Koronavirüsün ateş ve boğazınızı yakan, yutkunurken acı hissiyatı veren bir öksürük varsa ve nefes darlığı yaşıyorsanız
Bundan şüpheleniyorsanız 112'yi arayıp sizi almalarını isteyebilirsiniz. Şüphelerinizi belirterek, koronavirüsten şüphelendiğinizi belirterek veya eğer bir hastane ya da sağlık kuruluşunun yakınındaysanız oraya müracaat edip hekimler zaten daha sonrasında gereğini yerine getirecektir. Bu şekillerde işlemlerde bulunabilirsiniz. Daha hafif olan belirtileri de var. Örneğin baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, bunlar daha hafif seyreden belirtilerdir. Fakat sıklıkla ateş, öksürük, nefes darlığı görülebilmekte. Peki kritik olan grup, riskli dediğimiz gruplar kimlerdir? Yaşlı insanlar, 40 ve üzeri yaşındaki insanlar, kronik bir rahatsızlığı bulunan, ne gibi örneğin? Astım, akciğer, solunum yetmezliği, bu tarz rahatsızlığı bulunan diyabet gibi kalp rahatsızlığı, bu tarz problemleriniz varsa riskli gruptasınızdır. 40 yaşın üzerindeyseniz riskli gruptasınızdır. Bağışıklıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa riskli gruptasınızdır. Bunun dışında evet, genç yaştaki insanlar, bağışıklığı kuvvetli insanlar tabii ki bize hiçbir şey olmaz tamam değil. Riskli grupta değiliz sadece arkadaşlar. Fakat bu demek değil ki biz koronavirüsü kapamayız. Hayır, tabii ki koronavirüsü kapabiliriz. Yalnızca kapmak değil ya da yani taşıyıcı olabiliriz. Bu da çok önemli bakın. Taşıyıcı olabiliriz. Yani virüsü bünyemize kapabiliriz. Bize bir şey olmaz. Fakat yaşlı insanlara ya da kronik rahatsızlığı olan bir insana bunu bulaştırabiliriz. Kimse bunu istemez değil mi? O yüzden dikkat edelim lütfen. Koronavirüs ani ölümlere sebep olmuyor. Şimdi bakın sosyal medyada dönen bazı videolar var. Birden adamlar yere düşüp çırpınmaya başlıyor. Hayır, öyle bir şey değil. Yani bilim kurgu filminde yaşamıyoruz arkadaşlar. Önlemimizi alalım, tabii ki dikkatli olalım ama yani zombiye dönüşmüyoruz. Ani ölümlere neden olmuyor. Zaten belirttiğim gibi bir kuluçka süresi var bu hastalığın. Bu süre içerisinde saydığım belirtileri görürseniz sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz veya aslında 112'yi aramak daha güzel bir şey. Onların gelip bizi, çünkü yolda giderken de başkasına bulaştırma ihtimalimiz var. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi ben bu konuda gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Sorularınız olursa yine lütfen yorum kısmına belirtin. Gerekirse başka bir bilgilendirici video daha çekebiliriz. Ya da yorumlarda da size bu konuda bilgilendirebiliriz. Şimdi uyarmak istediğim bazı şeyler var. Örneğin sosyal medyada yazan şeylere lütfen rağbet göstermeyelim. Eğer bunlar Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar değilse, kaynağı Dünya Sağlık Örgütü ya da o tarz bir kuruluşa dayanmıyorsa, bunu söyleyenler hekimler ya da bilim insanları değilse lütfen bu tarz şeylere rağbet göstermeyelim. Konunun uzmanlarına sadık kalalım. Bilgisi olan kişiler bunlar arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bunun dışında sirkeli ya da tuzu kullanarak yapılan reçeteler veren insanlar var. Yani lütfen biraz mantıklı düşünelim. Bu tarz önlemler ya da önlem olduğu iddia ediliyor. Bunlar geçerliliği olan şeyler değil. Çünkü arkadaşlar bir ilaç bile yanlış kullanılırsa ölüme sebebiyet verebilecek bir şey. Yani her insanın vücudu, sistemi, buna gösterdiği tepkiler birbirinden çok farklıdır. Ya da dediğim gibi yani bir rahatsızlığı olabilir bu kişinin, tansiyonu olabilir atıyorum, şekeri olabilir. Bu tarz değişik maddeler insanlarda rahatsızlığa sebebiyet verebilir. O yüzden bu tarz şeyler lütfen kullanmayın. Hekimlerin önerilerine dikkat edelim. Alınması gereken önlemler kısmına gelince tokalaşmayalım, tensel temastan kaçınalım, vücut hijyenimize çok önem gösterelim. Bu çok önemli bir şey. Evimizi, şimdi daha öncesinde bir canlı video yayınladım ben ve bu konuda çok ilginç şeyler geldi, sorular. Örneğin çamaşır suyu sürmek vücudumuza gibi. Lütfen bu tarz şeyler yapmayalım. Hani sakin olalım ve mantığımızı kullanalım.
Çamaşır suyu evimizi temizlemek için çok güzel bir madde, fakat içilemez kesinlikle. Vücuda temas etmemeli. Çünkü deri hücreleriniz arkadaşlar, epitel dokumuz yani derimiz bunu çekebilir, bu bizi zehirleyebilir. Normalde de çamaşır suyunun çok aşırı kullanması sakıncalı bir şeydir zaten. Fakat biliyorsunuz haberlerde çıktı, alkol içerek ne yazık ki vefat eden insanlar oldu. Bu tarz şeyler yapmayalım. Saf alkol bizim hücrelerimize yoğun miktarda alınması zarar verir. Oral şekilde yani ağız yoluyla bunların alınmaması gerekiyor. Ellerimizi ya da vücudumuzu duş alarak dezenfekte edelim. Ellerimizi ise 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamak çok güzel bir önlem. Sabunlu su bunun dezenfekte olması için çok güzel bir önlem. Bunun dışında metrobüslerde dezenfektanlar takıldı örneğin. Eğer dışarı çıkmak zorundaysanız işe gitmek gibi sebeplerle bunları kullanabilirsiniz. Yanınızda kolonya taşıyabilirsiniz, dezenfektan taşıyabilirsiniz. Eczanelerde satılıyor. Bu tarz önlemler alalım. Öpüşmeyeceğiz, tokalaşmayacağız. Belirli bir mesafeden insanlarla selamlaşacağız ya da konuşacağız. Ve evimizde kalmaya özen göstereceğiz. Zaten bu konuda evde kal hashtagleri açılıyor ya da stay home challenge yapılıyor. Bunlar gerçekten çok güzel önlemler. Çünkü neden? Güney Kore'de özellikle bakın haberlerde de gördük. Bu şekilde bir haber çıktı. Bunu biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız anlatayım. Karantinadan kaçan ve hiçbir önlem almayan yalnızca bir kişiden bahsediyorum. Bu bir kişi 1160 kişiye bu hastalığı, koronavirüsü bulaştırdı. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu lütfen düşünür müsünüz? Bir hayal eder misiniz? Evet, panik yapmayalım, korkmayalım ama önlem alalım. O kadar basit bir şey değil bakın. İnsanlar ölüyor. Yani bu ciddi bir olay. Fakat sakinliğimizi koruyarak hekimlerin ve bilim insanlarının önerilerine uyarsak eğer, hijyenimize önem gösterirsek ve hekimlerin uyguladığı tedavi yöntemlerine sadık kalırsak bunu atlatabiliriz. Bu şekilde atlatacağız. Evimizde kalmaya özen göstereceğiz. Bir kişinin sebep olduğu şeyi görüyorsunuz. O nedenle lütfen umarım videoda söylediklerim açıklayıcı olmuştur yeterince. Bu saydığım şeyleri yapmaya ve evde kalmaya özen gösterelim. İnternette duyduğumuz her şeye inanmayalım. Bu çok önemli. Ve korkmayalım. Yani evet bu ciddi bir şey fakat korkarsak bu da çok önemli. Bunu da belirtmek istiyorum. Korkmak vücudumuzda kortizol hormonunun salgılanmasına sebep oluyor. Kortizol stres hormonudur. Stres hormonunun ise bağışıklık sistemi üzerinde negatif, olumsuz bir etkisi vardır. Bağışıklığımızı düşürür. Lütfen bunu yapmayalım. Ayrıyeten bir sosyal kargaşaya da sebep olmayalım. Kaos ortamı oluşmasına, insanların panik yaşamasına, bakın panik atak hastaları var arkadaşlar. Bu tarz şeylere sebebiyet vermeyelim lütfen. Saydığım ve Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı önerilere sadık kalırsak bir sorun çıkmayacak ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptırımları en kısa zamanda umuyorum ki çok güzel sonuçlara sebep olacaktır. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü gibi, Sağlık Bakanlığı gibi yerlerden takip edebilirsiniz. Haberlerden takip edebilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Spekülatif şeylere bakmıyoruz, rağbet göstermiyoruz. Aynı zamanda sosyal anlamda şuna da dikkat edelim. Korkup panik yaşadığımızda marketlere saldıran insanlar oluyor. Arkadaşlar kendimizi düşünelim. Evet bilmiyoruz ne olacak. Gittikçe katlanarak artıyor bu durum. Fakat bu demek değil ki yani saldıralım, her şeyi biz alalım, hiç kimseye bir şey kalmasın. Bizim besine ihtiyacımız olduğu gibi insanların da ihtiyacı var. Dolayısıyla lütfen duyarlılığımızı elden bırakmayalım. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan sık sık uyarılarda bulunmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.
Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına belirtin, bildirin, yazın. Mümkün olduğunca cevap vereceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hijyeninize önem gösterin.